Merhaba, Meksika'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere Meksika'ya ilk geldiğim yıl gittiğim ve dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Cancun'a ilk gezimden bahsedeceğim. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Beni daha önceki videolarımdan tanıyanlar biliyordur ama kısaca anlatmam gerekirse adım Banu Duru Aydın, Meksika'da yaşıyorum, 16 yaşındayım. Expat olarak ailemle birlikte 2021 yılının Aralık ayında Meksika'ya taşındım. 2022 yılının Mart ayında annemle birlikte ilk kez Cancun'a gittim ve resmen aşık oldum. Cancun'a aşık oldum ama tabii o zamanlar henüz tulumu görmemiştim. Ama yine de Cancun'da inanılmaz bir yer ve şimdi sizlere bu gezimi anlatmak istiyorum. Cancun'a gitmek için öncelikle Booking adlı bir web siteden bir otel beğendik. Normal banka kredi kartımızla ödeme yaptık. Sonra babam bizi havaalanından almaları için özel bir transporter kiraladı. Hatta karşılama ekibi falan olacak demişlerdi. Resimlerini falan gönderdiler bize. Biz çok güvenmesek de bizi havaalanından alsınlar yeter diye düşündük. Uçak biletlerimizi de halledince bavulumuzu hazırladık. Size buradaki en önemli önerim kesinlikle ama kesinlikle çok fazla güneş kremi almanız. Burada güneş ışınları Türkiye'ye göre daha dikiniyor ve güneşe daha yakın. Yandığınızı anlamıyorsunuz bile. Bol bol güneş kremi ve çok büyük korunaklı şapkalarla gelmeniz lazım. Uçağımızın da günü gelince biz Querétaro'nun havaalanına gittik. Açıkçası küçük ve kompakt bir havaalanı. Ama işler her zamanki gibi çok ağır ilerliyor. Benim annem engelli. Türkiye'de havaalanlarında engelli ve yakınlarına geçiş önceliği vardır. İlk bilet kontrolünden onlar geçer, uçağa ilk onlar alınır falan. Ama Meksika'da asla böyle uygulamalar yok. Çok erken gitmemize rağmen havaalanına çok sıra bekledik. Ve neredeyse geç kalıyorduk, o kadar bir yavaşlık. Bir de o zamanlar Meksika'ya yeni gelmişiz. Henüz Meksika'nın yavaşlığına alışmamışız. Çok sinirlendiğimizi çok net hatırlıyorum. Şu an olsa güler geçeriz de ilk başlarda öyle olmuyor işte. Türkiye'den farklı olarak şunu da belirtmek isterim. Havaalanlarında Türkiye'de fahiş fiyatlar ödersiniz. Örneğin bir su dışarıda 10 TL ise havaalanında neredeyse 50 TL olabilir. Ama burada öyle bir şey yok. Havaalanlarındaki fiyatlar dışarısıyla neredeyse aynı. Yani aç kalacağım, susuz kalacağım korkusunu yaşamayın. Biz annemle bekleme salonuna geçtiğimizde vejetaryen tost yedik birer tane. Hayatımda yediğim en berbat tostu. Ama daha sonraki yolculuklarım peynirli tostlar falan yedim. Onlar çok güzeldi. Çiğ patlıcandan hoşlanmıyorsanız patlıcanlı vejetaryen tostlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Size biraz önce Querétaro Havaalanı'nın küçüklüğünden bahsetmiştim. Bu fikirlerim Cancun Havaalanı'nı görene kadardı tabii ki. Dünyanın dört bir yanından turist alan bu kadar güzel yerlerin bir arada bulunduğu bu bölgede bu kadar küçük bir havaalanı göreceğim aklımın ucundan geçmezdi. Çok küçük ve aşırı kalabalıktı. Bildiğiniz mahşer yeri gibiydi. Yürümek için mutlaka birilerini itmek zorundaydınız. Kapıdan çıkıyorsunuz ve etrafınızı hemen taksiciler sarıyor. Ve inanılmaz yüksek fiyatlar söylüyorlar. Bir de güya pazarlık da yapıyorlar ama sakın o gördüğünüz aracılardan taksi kiralamayın. Havaalanının çıkışından sola doğru ilerleyin. Çok az yürüdükten sonra önünüze taksi durağı çıkacak. İçeride söylenen rakamın 1/3 fiyatı taksi kiralayabilirsiniz. Ya da Uber çağırabilirsiniz kısaca. Bizim daha sonraki ziyaretlerimizde yaptığımız gibi araç kiralayabilirsiniz. Bu kiralama işlemlerini de başka bir gezi videomda anlatacağım. Daha önce dediğim gibi babam bize bir transporter ayarlamıştı. Çünkü ilk gidişimizdi. Hiçbir yeri, hatta o zaman dili de bilmiyorduk. Bizim için en garanti yol buydu. Tabii biz beklemeye başladık 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika ama tabii karşılama ekibimiz bir türlü gelmedi. Babamı arıyoruz, biz kaldık buralarda kimse gelmedi diye. O İspanyolca birden birini arattırıyor firmayı falan derken ipler gerim gerildi. Ama bu yaşadıklarımızın birer fragman olduğunu daha sonra anlayacaktık. Daha sonra bize gönderilen fotoğraftakilere benzer mavi gömlek giymiş birini gördük. Bize gönderdikleri fotodaki karşılama ekibimiz 7 kişiden oluşuyordu. Ama bize gönderdikleri tek kişiydi ve o da bizi maalesef bulamamıştı. Normalde ellerine ismimizin yazılı olduğu bir pankart olmalı. Ama amcam elini kolunu sallayarak bizi bulabileceği düşüncesiyle meydanda geziyordu. Kısacası karşılama ekibimizde biz karşılamış olduk. Bulunmuş olmanın verdiği mutlulukla transporterımıza bindik ve otele doğru yola çıktık. Yaklaşık 45 dakikalık bir yolculuktan sonra otele giriş yaptık. Havalı otelin resepsiyonuna gelip "Hello, bizim rezervasyonumuz vardı" dedik.
Adam isim soyisim isteyip rezervasyonumuzu aradı. Sürpriz, bizim rezervasyonumuz yok. Tabii biz bayağı şok olduk. Meksika'daki en dikkat etmeniz gereken bir başka konu kesinlikle kredi kartı olayı. Birincisi, kredi kartlarınız her zaman her yerde geçmeyebiliyor. İkincisi de asla kredi kartınızı ödeme için götürmelerine izin vermemeniz gerekiyor. Çünkü kopyalayabiliyorlar. Bizim burada başımıza gelen ilkiydi. Yani babam internet sitesinden otel rezervasyonumuzu yaptırmış, ödenmiş gibi görünmüş. Fakat daha sonra para çekilemeyip babama mesaj yoluyla bildirilmiş. Tabii benim bir tanecik babişkom o mesajı görmeyip biz 2 bayanı Cancun'a öylece göndermiş. Hayatımın en korktuğum günlerinden biri o gündü sanırım. Çünkü sadece otele gireceğimizi düşündüğümüz için ve o zamanlar Meksika'dan çok korktuğumuz için soyulma riskine karşı yanımıza ne kart ne de çok fazla nakit para almıştık. Düşünün, hem paramız yok hem kalacak yerimiz yok. Tam bir kabustu. Bunun üzerine otele internetten tekrar almayı teklif ettik. Mümkün değil, yer yok dediler. Taksi tutup başka minik bir gecelik yer bulmaya kalksak ne taksi biliyoruz, ne taksinin ne kadar tutacağını, ne de o aralar tutacağımız odanın güvenlikli olup olmayacağını. Annem normalde soğukkanlı biridir ama nerede annem çocuk gibi ağlamaya başladı. Ben resmen annemin annesi gibi davranmak zorunda kaldım. Ama aslında benim de ağlayasım vardı. Ama ben de ağlarsam bizi kim toplardı bilmiyorum. İlk ağlamayı nasıl anneme kaptırdım hala kendime kızıyorum. Bu arada sürekli telefon trafikleri oldu babamla ve babamın arkadaşı Enrique ile. Enrique ikili ilişkileri çok kuvvetli ve aşırı iş bitirici bir kimliği var. Bizi getiren transporter'ı bize geri gönderdi. İnternetten başka bir otel bulup ödemesini yapmış ve bizi direkt otele götüreceklerini söyledi. Kısacası Enrique candır. Annemin elinde mendiller, gözyaşlarını sile sile tekrar Transformer'a bindik. Şoför bizi geri almaya geldiğinde bir de gülüyordu. İyi ki ona patlamamışık. Neyse bir 20 dakika kadar gittikten sonra bize kalacağımız otele getirdi. Girer girmez aman iyi ki öteki otel olmamış dedik. Çünkü geldiğimiz otel efsane güzeldi. Diğeri çok kalabalıktı mesela ama buranın çok daha egzotik bir havası vardı. Kaç saattir yollarda olduğumuzu hatırlayamıyorum. O kadar yoğun ve açtık ki yemek yiyip hemen dinlenmeye geçeriz diye düşündük. Yemekhanesine indik, tabaklarımızı alıp daha yeni oturmuştuk ki arkamızdaki masadan garip sesler gelmeye başladı. Masada 2 tane çocuk ve anne baba oturuyordu. Küçük erkek çocuğu bir anda kızardı ve nefes alamamaya başladı. Babası ve annesi de ona kaldı. Ama büyük abisi hemen büyük bir refleksle kucağına alıp midesine bastırmaya başladı. Ve boğazına kaçan şeyi çıkarmasını sağladı. Tabi bu ara bütün yemekhane çığlık çığlığıydı. Neyse ki çocuk çıkarabildi ve soluk alıp vermeye başladı. Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi yemeğine devam etti. Şoku atlatan baba az önce ölmek üzere olan çocuğunun kafasına bir tane patlattı. Neden dikkatli yemek yemiyorsun diye. Türk olduğunu düşündüm açıkçası bir an ama sanırım Almanlardı. Tabii bizim yine elimiz ayağımız boşaldı. Az önce bıraktığımız mendillerimizi geri aldık. Yani anlayacağınız bizim Cancun'a ilk inişimiz biraz gümbür gümbürdü. Ama sonrası aşırı güzel geçti. En azından benim açımdan. Otelin yemekleri enfesti, havuzu, denizi çok güzeldi ve benim için en önemli olan şey voleybol vardı. Denizin kenarında oynanıyordu ve hiçbirini kaçırmadım. Bu yüzden annem azıcık güneş çarpması geçirmiş olabilir. O yüzden benim için çok güzel diyorum. Onun için bir gece tam olarak kabus gibi geçti. Bir gün sabah geç kalktık ve palmiyeler altında şezlong bulamadık maalesef. Annem de beni kırmamak için denizin önündeki şezlonglara oturdu ve ben voleybol oynarken orada bekledi. O gün sanırım bir 5-6 saat voleybol oynadım. Gitsen içeri dedim. Tabii beni bırakamadı da. O zamanlar gözümüzde çok büyütmüştük Meksika'daki güvenlik sorununu. Aslında bizden önce bir olay olmuştu. Sorunlu olan 2 taraftan biri denizden gelip diğer tarafı kumsalda güneşlenirken taramıştı. Hatta biz gittiğimizde sahilleri ve kumsalları federaller koruyor. Sürekli ileri geri gidiyorlardı ATV'lerle. Hal böyle olunca da annem beni bırakıp içeri giremedi. Ben voleybolu bırakıp anneme gidemedim derken kadıncağıza güneş çarptı maalesef. Burası öyle bir yer ki inanın nasıl yandığınızı hiç anlayamıyorsunuz. Biz akşama annem saatini çıkarınca durumun vahmiyetini anladık. Saatin aldı bildiğiniz bembeyaz kalmışken diğer yerler simsiyah olmuştu. Bu gecenin akşamında bir de otelin bahçesinde ateş gösterisi vardı.
Tabii ben de hiçbir sorun olmadığı için hadi gösteriye gidelim dedim bir de anneme. Şu an çok utanıyorum, evet, ama yaptım böyle bir şey. İyi ki beni dövmemiş. Saçmalama, gözümün önünde kelebekler uçuyor, gelemem dedi. Sen git, bir daha görür müsün göremez misin belli değil deyip hatta azıcık zorlayınca da ben kendi başıma gittim. Ama iyi ki gitmişim, gerçekten çok güzel bir gösteriydi. Cancun, Meksika'nın Karayip kıyılarında bulunan dünyaca meşhur bir tatil bölgesi. Göz kamaştıran bir denizi var. Bazen yosun mevsimine denk gelebiliyorsunuz, ona dikkat etmek gerekli. Özellikle ABD, Kanada ve birçok farklı Avrupa ülkesinden turistler çok gelmekte. Cancun tropikal bir iklime sahip. Yıl boyu ortalama 25 derece sıcaklığı olmakta. Haziran ayından Ekim sonuna kadar yağmurlu olan bölgede Eylül ayı fırtınalı geçiyormuş. Karayiplerin en sert sezonu Eylül ayıymış. Fırtınalar olabiliyormuş. Cancun'un en güzel sezonu Kasım ayı ile Mayıs arasıymış. Gelirken eğer gerçekten bir otel tatili yapacaksanız tarihlere dikkat etmenizi öneririm. Çünkü biz çok sıcak olduğu için mayalardan kalma antik yerleri görmek için yağmurlu mevsimde bir kere geldik. Çünkü çok sıcakta gezemeyeceğimizi düşündük. Tropik mevsimde bu kadar yağmur olacağını hesaba katmamışız. Yani biz yağmur başlar, bir süre yağar, sonra normal hava olur diye düşünmüştük. Hiç de öyle olmadı. Yağmur yağmur gibi yağmadı ve asla durmadı. İliklerimize kadar ıslandık. Geleceğiniz aylara çok dikkat etmenizi öneririm bu yüzden. Çok güzel bir hafta geçirdikten sonra annemle geri döndük. Aynı transporter bizi karşıladı, havaalanına sorunsuz bıraktı, uçağa kolay bindik, güzel bir yolculuk sonrası mutlu mesut Querétaro'muza indik. Gittiğimiz gün kesin retro falan vardı, gezegenler yine amuda falan kalkmıştı sanırım. Yoksa o kadar üst üste gelen tersliklerin başka açıklamasını yapamıyorum. Benim Cancun'a ilk gidişimin anıları bunlardı. Cancun benim çok sevdiğim bir yer oldu. Benim hayalimde canlandırdığım cennetin somut hali gibi. İsteyen herkesin gelip görmesini çok isterim. Size anlatacağım Cancun'la ilgili daha çok anılarım var. Eğer merak ediyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Then you fucked me over. You lied just a little. I guess I like. Video çekiyorsun. Biraz önce küfür mü ettin? Aa evet. Fuck the.
Soğuk mu? Hadi ya.